Yutulmuş Yıldız. Bölüm 521, Vahşi Canavar Kirniyu. Siyahi bir savaşçı olmak son derece zor değil mi? Luo Feng meraklandı ve sordu. Okuduğum kitaplara göre siyahi bir savaşçı olmak neredeyse sadece bir efsane. Ancak kan savaşçısı olmak için insanların hala biraz umudu var. Ama tabii. Uzun boylu kan tanrısı muhafızı yüksek sesle güldü. Kara savaşçı. Bu kan nehri kıtamızın gururudur. Ancak ölçülemez bir süre sonra insan doğacak. Ve siyah bir savaşçımız olmayalı çok uzun zaman oldu. Sonuçta, kan nehri kristallerini emen herkesin ihtiyacı öncekinden 10 kat daha fazla olacaktır ve her insanın vücudunun bir sınırı vardır. Bir süre sonra, antik tanrı harabelerinin öldürücü aurasının vücutta hiçbir faydası olmayacak. O zaman bu hiç umut olmazdı. Luo Feng şok olmuştu. Sınır mı? Doğru. Şu anda yalnızca 2 kristal emmişti ve öldürme aurası hala vücuduna fayda sağlıyordu. Ancak sonuçta insanın vücudunun da bir sınırı olacaktır. Buna ulaşıldığında antik tanrı harabelerinde kalmak bile hiçbir işe yaramayacaktır. Umarım vücudum daha fazlasını kaldırabilir. Luo Feng düşündü. Gel. 97. Seni tanıştırayım. Uzun boylu kan tanrısı muhafızı diğerlerine doğru yürüdü. Ben muhafızların bir numaralı komutanıyım. Bundan sonra bana kaptan diyeceksiniz. Bu 2 numara. Kaptan yardımcısı. 97. 97'yi nasıl yapıyorsun? Birçok bronz zırhlı savaşçı kendilerini Luo Feng'e tanıtmak için yürüdü çünkü hepsi kan tanrısı. Muhafız unvanının kan tanrısına en yakın muhafız takımı olduğu konusunda açıktı. Sağ kolları gibiydiler. Gelecekte, grupları birlikte iyi ve kötü günleri yaşayacaktı. Bu nedenle birbirleriyle yakınlaşmaları ve iyi ilişkiler kurmaları gerekiyordu. Sonuçta ölüm kalım kardeş olacaklardı. 97. Sen en küçüğün. Küçük ve genç. Haha. 73. 97'yi küçümseme. Bu 97. İçeri girmesine izin verilen tek bulut seviyesi. Siz bir grup serseri. 97. Bir kan iblisini bile öldürdü. Yabancıların seviyelerine göre bu. Alan Lord'u seviye bir kan iblisi. Kan tanrısı kaptanı bir numara yüksek sesle güldü. Seviyeleri 10 kat farklı ve o kan iblisi kanunların geçidinden bile geçti. Ancak 97 yine de çok basit bir şekilde kazandı. Menşe hukuku anlayışı açısından çoğumuz onunla kıyaslanamayız bile. Bir anda gardiyanların hepsi Luo Feng'e şok olmuş bir şekilde baktı. Luo Feng içten içe şok oldu. Bunun nedenlerinden biri kaptanın alan lordu terimini ve seviyelerini bilmesiydi. İkinci sebep ise Luo Feng'in kan iblisine karşı kolaylıkla kazandığını ve iblisinde köken yasalarının girişinden geçtiğini bilmesiydi. Ve daha önce Lord'da daha önce çok detaylı konuşmamıştı. Görünüşe göre daha önceki savaşım tamamen izleniyormuş. Luo Feng düşündü. Doğru. O ve yardımcı kaptan, kan tanrısının sağ ve sol kolu olarak kabul ediliyor. Onlar ve kan tanrısı Baki'nin hepsi sektör lordu seviyesindeydi. Sektör lordları dünya enerjilerini kullanabilirler. Dünya enerjisinin harikası. Bu onun dünya bedeninin henüz keşfetmediği bir şeydi. Normaldi. 97. Bir numaralı kaptan Luo Feng'e gülümsedi. Bundan sonra hepimiz ölüm kalım kardeşiz. Hepimiz kan tanrısının muhafızlarıyız. H-I-M-M. Luo Feng başını salladı. Haha, gel. Beni takip et. Kaptan diğerlerine baktı. Hepiniz görev yerlerinize dönün. Eğitimlerinize falan dönün. Evet kaptan. Anladım kaptan. Küçük bir şey. Bir dahaki sefere sohbet ederiz.
Bir grup bronz silüet konuştu ve her yöne doğru ilerleyen ışık huzmelerine dönüştü. Kaptan Luo Feng'i getirdi. Devasa çukurun dibinde yürüyorlar ve yol boyunca konuşuyorlardı. Antik tanrı harabeleri. Kan Nehri kıtamızın en eski ve gizemli yeridir. O zamanlar kıtanın kadim savaşçıları burada yabancılara karşı savunma yapıyordu. Yabancılar son derece güçlüydü. Hayal bile edemezsiniz. Ah! Luo Feng şok olmuştu. Yabancılar ne kadar güçlü. Ben de bilmiyorum. Bir numara başını salladı. Her neyse. Bunlar çok korkutucu. Bir düşünün. O zamanlar pek çok ölümsüz ruh bu kadim tanrı harabelerine düşmüştü. Buradan savaşın ne kadar yoğun ve trajik olduğunu zaten biliyor olmalısınız. Yabancılar hakkında bu kadar yeter. Sizi uyarmalıyım. Kadim tanrı yıkıntıları. Burada tek başınıza dolaşmayın. Bir numara vurgulandı. Lord burada sarayında eğitim görüyor. Biz kan tanrısı muhafızlarının görevi onu korumak. Etraftaki düşmanları öldürmektir. O burada antrenman yaptığına göre doğal olarak hepimiz burada. Harabelerde antrenman yapıyoruz. H-I-M-M. Luo Feng başını salladı. Kadim tanrı harabelerinde eğitim almak iyi bir şeydi. Ancak burada, harabelerde pek çok tehlikeli yer var. Bu devasa çukur da onlardan biri. Bir numara gökyüzüne işaret ediyordu. Yukarıda öldürücü aura girdabı var. Girdap çekirdeğindeki aura dehşet verici. Oradaki aura insanı karşı koyamayacak hale getirecek. Dehşet verici. Girdap mı? Luo Feng meraklıymış gibi davrandı. Aslında bunu daha önce de görmüştü. Çukurun bu alt ve üst kısmı. Aura zaten yeterince kalın. Bir numara şok olduğunu söyledi. Ancak girdap çekirdeğine yaklaştıkça kalınlık daha da artıyor. Çekirdek merkezinde kalınlığın 10 kata yakın olduğunu duydum. Tırnak işareti. 10 defaya yakın mı? Luo Feng şimdi gerçekten şok olmuştu. Daha önce 8 katlık bir bölgeye ulaşmıştı. Zaten çıplak gözle girdabın çekirdek merkezini görebiliyordu ve yaklaşmaya cesaret edemiyordu. H-I-M-M. Bir numara vurgulandı. Orası çok tehlikeli. Benim iradem bile en fazla 5 kereye kadar dayanabiliyor. Efendimizin 7 kat bölgeye ulaşabildiğini duydum. 7 kere. Luo Feng, kendisinden daha zayıf olduğunu düşündü. Ancak 7 kata ulaşabilen bu kan tanrısı Baki. Zaten kan nehri kıtasında trilyonlarca yıldır bir dahi olarak adlandırılıyordu. Saf irade açısından. Luo Feng zaten pek çok zirve sektör lordundan çok daha güçlüydü. Bu yüzden dikkatli olmalısın. Bir numara vurgulandı. Acele edip öldürücü aura irade gücü tarafından istila edildiğin an. Daha önce mağlup ettiğin kan iblisi gibi olacaksın. H-I-M-M. Luo Feng ciddi bir şekilde başını salladı. Bu devasa çukur antik tanrı kalıntılarının tehlikelerinden biridir. Böyle bir yer. Muhtemelen tüm harabelerde bunlardan milyonlarca tane var. Hepsi auranın toplandığı kıyaslanamayacak kadar tehlikeli yerlerdir. Bir numara bağırdı. Sayısız yıllardan beri keşfedilmemiş başka birçok tehlikeli yer de var. Zaten pervasızca ortalıkta dolaşmak trajik olacaktır. Luo Feng şok oldu. Milyonlarca böyle yer var mı? Beni saraya kadar takip edin. Kaptan bir ışık huzmesine dönüştü. Luo Feng takip etti. Luo Feng, kırmızı auranın ortasında inşa edilen bu saraya baktı. Yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda ve genişliğindeydi ve toplam 7 kat yüksekliğindeydi. Girin. Kaptan içeri girdi ve Luo Feng onu takip etti. Çok hızlı bir şekilde 2 seviyeye ulaşıyoruz. Ah! Luo Feng'in kulakları hareket etti. Uzak odaya bakıldığında kapı açıktı. İçeriden zayıf ulumalar yankılanıyordu.
Kaptan Luo Feng'in ifadesine baktı ve açıkladı. Burası kan iblislerini evcilleştirdiğimiz yer. Ah! Luo Feng başını salladı. Kan iblisleri ve aynı zamanda çılgın savaşçılar. Kan tanrısı muhafız yaşam alanlarımız 3 katta. Kaptan 3 kata geldi ve patikayı takip ederek aynı anda 1 metre genişliğindeki yürüyüş yolunu işaret ederek. Her odanın yanında birden 200'e kadar bir numara var. Şu anda 96'sı alındı. Sizinki 97 olacak. Sarayın 3 katı. 97 numaralı oda. Kapı otomatik olarak açıldı. Yeni içeri giren Luo Feng'in üzerinde yeşil bir ışık parladı. Bu. Luo Feng şok oldu. Şok olmayın. Bu. Tüm sarayı yöneten bir kuantum bilgisayar. Kaptan gülümsedi. Bu kuantum bilgisayarlar kadim tanrı savaşlarından kalma yabancılardan alındı. Ancak bu kuantum bilgisayarları yaratmak son derece zordu. Ölümsüz tapınaklarda bile yalnızca üst katlarda var. Ah! Luo Feng kıskançlıkla baktı. Kuantum bilgisayarlar mı? Evrende bol miktarda vardı. Kişi istediği kadar satın alabilirdi. Ve çok daha iyi. Yaşayan bir yapay zekaya sahipti. O da 97. 20 metre boyunda. 30 metre uzunluğunda ve geniş bir odaydı. Bu senin genetik zırhın. Kaptan yerde özenle düzenlenmiş bir sürü eşyayı işaret etti. Bu genetik zırhlar, genetik enerjinizin ne kadar güçlü olduğuna göre sizi savunacak. Aynı zamanda isteğinize göre değişecek ve tüm hayati alanları mühürleyebilecek kapasitededir. Kırılsa bile hızla yenilenebilir. Çok gelişmiş bir zırh. Kan Nehri kıtasında sadece çok az kişide bu var. Luo Feng bronz zırha baktı. Bu bir iletişim cihazı. Kaptan yanındaki bileziği işaret etti. Bunu giy ve onun aracılığıyla diğer muhafızlarla ve Lord'la iletişim kurabilirsin. Aynı zamanda, Lord nereden geldiğinizi bilecek. Tırnak işareti. Luo Feng biraz tereddüt etti. İletişim cihazı. Muhtemelen daha çok bir gözetleme cihazı. Lord. Hiçbir kan tanrısı muhafızının, Lord'un emri olmadan onu 100.000 kilometreden fazla bırakamayacağını emretti. Bunu yapan kişi hain sayılır ve öldürülür, dedi. Kaptan Luo Feng'e baktı ve vurguladı. Her zaman şunu unutmamalısın. Ölümsüz tapınaktaki gelecekteki konumuyla birlikte Lord'a ihanet ettiğin anda, Kan Nehri kıtasının tamamında kaçabileceğin hiçbir yer kalmaz. Anlaşıldı. Luo Feng başını salladı. Boom. Luo Feng sarayın zemininin hafifçe titrediğini hissetti. Boom. Boom. Titremeler her yerde yankılanıyordu. Ağır bir sesti. Neredeyse yakındaki bir devin ayak seslerine benziyordu. Kaptan da şok oldu ve hızla odadan çıktı. Luo Feng odadan çıkıp yürüyüş yoluna doğru onu takip etti. Bir bakışta, 10 metre genişliğindeki yürüyüş yolunun ilerisinde, 12 metre boyunda, 20 metre uzunluğunda 4 toynaklı bir hayvanın olduğunu görebiliyordu. Görünüşü itibariyle boğaya benzeyen yer hayvanına benziyordu. Vücudundaki kaslar sağlam ve her tarafı sarılmış durumda. Ayrıca başının üstünden çıkıntı yapan 2 kavisli boynuz vardı. Bu toynaklar su testileri kadar kalın, sağlam ve kuvvetliydi. Tüm vücudu bronz renkteydi ve gözleri kan kırmızıydı. En tuhaf özelliği ise boynuzlarıydı. O kadar keskindiler ki kalpleri titretiyordu. Yol boyunca tek başına yürürken, boynuzları sanki havayı yırtıyor ve alanı sallıyor gibiydi. Efendim Kirniu, bir numara eğildi. O 4 katlı uzun canavar Kirniu. Luo Feng'e baktı. Ondan şiddetli bir enerji yayılıyordu. O yeni 97 mil. Evet. Lord Kirniu. Bir numara. Aynı anda Luo Feng ile iletişim kurarak şunları söyledi.
97. Bu canavar Kirniyu, Efendimiz'den bile daha güçlü. Ölümsüz türbedeki konumu da çok yüksektir. Efendimizle kardeş gibidir. Luo Feng şaşkına döndü. Bölüm 522, Age Vahşi canavar. Kan Nehri kıtasındaki konumları çok düşüktü. Evcilleştirilip binek hayvanı olarak kullanılanlar vardı. Bazıları doğrudan öldürülüyor ve vücutları malzeme olarak kullanılıyordu. Sonuçta hayvanlar her zaman insanlar tarafından bastırılmıştı. Vahşi bir canavar Kirniyu, ölümsüz tapınakta gerçekten yüksek bir pozisyona sahip olmayı başardı mı? Güçlü olsa bile ölümsüz değildi. Ancak bu kadar yüksek bir pozisyona ulaşması inanılmaz. Ölümsüz tapınak, Kan Nehri kıtasının en yüksek yönetim kademesiydi. Luo Feng şok oldu. Aynı anda eğilip önündeki vahşi canavara baktı. Lord Kirniyu, vahşi canavar Kirniyu kaldırımda durdu ve bakışlarını minik noktaya bakmak için indirdi. Burun deliklerinden neredeyse iki yanan sıcak hava dalgasına benzeyen yakıcı bir enerji yayıldı. Kırmızı gözleri Luo Feng'e sertçe baktı. Gümbürtü. Bir anda dünya yıkıldı. Biçimsiz bir baskı anında Luo Feng'in ruhuna etki etti. Sanki ağır bir çekiç onun ruhuna çarpıyormuş gibi. Alnından ağır terler akarken istemsizce homurdanmasına neden oldu. Ancak, açıkça boyun eğmediği için hala yerinde duruyordu. Duruşu dikti. Efendim Kirniyu, bir numaralı kaptan bağırdı. 97 hala yalnızca bulut seviyesi. Burun deliklerinden alçak bir ses yankılandı ve ardından basınç ortadan kalktı. Bu 97 fena değil. Kirniyu'nun sesi gürledi. Çok güçlü öldürme aurasını da kaldırabileceğini düşünüyorum. İşte iki kan nehri kristali. Bunu Lord Kirniyu'dan bir hediye olarak alın ve iyice özümseyin. Bu ikisini özümsedikten sonra gelin üçüncüsü için beni arayın. İki prizma şeklindeki kristal aniden havada belirdi ve Luo Feng'e doğru süzüldü. Yüzerken kan kırmızısı kristallerin güzelliği insanın kalbini titretiyordu. Kan nehri kristali mi? Luo Feng'in gözleri parladı ve onları almak için ellerini uzattı. Çabuk Lord Kirniyu'ya teşekkür ederim. Kaptan dedi. Teşekkür ederim Lord Kirniyu. Luo Feng eğildi. Burun deliklerinden iki sıcak ısı dalgası daha çıktı ve homurdanarak yavaş yavaş uzaklaştı. Kalın toynaklarından her adımda, biri yere indiği anda çoktan uzaklaşmıştı ve sonunda ortadan kaybolmuştu. Bu vahşi canavar Kirniyu'nun çok güçlü bir baskısı ve gücü var. Kaptan kendisinin kan tanrısı Baki'den daha güçlü olduğunu söylediğinde bu kesinlikle doğruydu. Luo Feng, Kirniyu'nun ortadan kaybolmasını izledi. Kendini mutlu hissederek iki kristali neşeyle kavradı. Bunlar elde ettiği en kolay kristallerdi. Kırlangıç Tepesi şehrine döndüğünde 14 kristal elde etmişti. Rakwind kardeşler toplam 3. Saf Tüy Tao 1. Ölümsüz Tapınak elçileri 10. Daha sonra antik tanrı harabelerinde ölümsüz tapınaktaki 4 dahiyle karşılaştı. Pusuya düşürüldüğünde bir tanesini öldürdü ve bir tanesini daha ele geçirmeyi başardı. Toplam 15 kristal. Her birini elde etmek için öldürmesi gerekiyordu. Elinde sadece bu iki tanesi. 97. Emebildiğin sürece Lord Kirniyu sana kan nehri kristallerini sağlayacak. Uzun boylu ve sağlam bronz zırhlı bir numaralı savaşçı kaygısızca güldü. Şu anda kan tanrısı muhafızlarımızdan sadece 5 tanesi 3 kristali emip başarılı bir şekilde kan savaşçısı olabiliyor. Senin için büyük umutlarım var. Luo Feng başını salladı ve ardından merakla sordu.
Bu kan nehri kristalinden istediğim kadar isteyebilir miyim? Tabii ki değil. Bir numaralı kaptan gülümsedi ve başını salladı. Kristaller kan nehri kıtamızın hazineleridir. Ancak her insanın emebileceği kristallerin sayısı gerçekten çok azdır. Bu kıtada sayısız yıllar boyunca herhangi birinin 10 kristali emip siyah bir savaşçı olmayalı uzun zaman oldu. Lord Kirniu'nun sağladığı kristallerin sayısı yeterli. Ah! Luo Feng başını salladı. Öyle görünüyor ki, bu kan tanrısı Baki'nin yerinde kristal vermekten sorumlu kişi aslında Kirniu'ydu. Artık her şeyi bilmelisin. Bir numara başını salladı. Şu anda sarayın eğitim alanlarında antrenman yapabilir veya dışarıda izole bir yer arayabilirsiniz. Burada bir mahkum olarak değil, gardiyan olarak bulunuyorsun. Ancak tek şartı bilmelisin değil mi? Tırnak işareti. 100.000 km. Her zaman Lord'dan 100.000 km uzakta olmam gerekiyor. Luo Feng gülümsedi. Çok güzel. Bir numara başını salladı ve gitti. Yıldız 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 yıldız. Saray 3 kat. Eğitim odası 97. Luo Feng bronz zırhı giydi ve iletişim cihazını taktı. Başını sallayarak, bu iletişim cihazı kesinlikle basit. Basit ve sabit bir sistem. Teknoloji açısından bu, o zamanlar dünyanın iletişim saatiyle hemen hemen aynı. Kan tanrısı Baki, vahşi canavar Kirniu, 96 kan tanrısı muhafızı. Luo Feng'in zihni hızla düşüncelerle doldu. Toplanan verilere göre, kan tanrısı Baki, 8 kristali emmiş ve ölümsüz tapınakta trilyon yılda bir mutlak deha olarak bilinen zirvedeki bir sektör lordu olmalı. Bu kesinlikle yüksek bir sıralamaydı. Vahşi canavar Kirniu, Baki'den daha güçlü. Bakili kardeşler gibi o da bu gücün en önemli iki figürü olmalı. 96 kan tanrısı muhafızının hepsi yüksek yeteneklere sahip. 2 sektör lordu ve 94 alan lordu var. Şu anda bu kadim tanrı harabelerinde. Esas olarak kan tanrısı Baki'nin eğitimi için buradalar. Luo Feng, devasa çukur bölgesinde geçirdiği 2 yıl boyunca neden aşağıda hiç savaşçı keşfetmediğini anında anladı. Bunun nedeni kan tanrısı Baki'nin eğitimde olması ve gardiyanların fazla uzağa gidememesiydi. Görünüşe bakılırsa, her ne kadar gardiyan olsam da bundan sonra daha rahat olmalı. Luo Feng bronz zırhı ve çizmeleri giymişti ve 5 silut içeri girdiğinde tam ayrılmak üzereydi. 97. 97. Bu beşinin hepsi aynı bronz zırhı giymişti ancak fizikleri tamamen farklıydı. Hepsi gülümsedi ve el salladı. 12, 19, 33, 78, 83. Luo Feng tanıdık bir şekilde bağırdı. Daha önce eğitim odalarımızdayken Lord Kirniu'nun geldiğini keşfettik. Neredeyse sıska bir genç gibi görünen 12 numara gülümsedi. Eski kurallara göre Lord Kirniu'nun sana 2 kristal vermesi gerekirdi değil mi? Luo Feng başını salladı. 97. Daha önce hiç kristal emdin mi? Yanında şişman ve hantal 19 sordu. Daha önce bir tane emmiştim. Luo Feng dedi. Böylece 5 gardiyan ve Luo Feng sıradan bir sohbete başladı. Luo Feng geçmişini zaten iyi planlamıştı. Grup bir süre sohbet etti ve yarım saat sonra 5'i ayrıldı. Onlar ayrılırken 12 numara şunu vurguladı. 97. Unutma. Kirniu ile her karşılaştığında ona saygıyla Lord Kirniu demen gerekir. Doğru. Ona saygısızlık edemezsin. Kim bunu yaparsa son derece öfkelenecektir. Yakışıklı 83 dedi. Ah! Luo Feng meraklanmıştı. Aslında onun gücünü bilmiyorum.
Nasıl olur da Lord kan tanrısından daha güçlü olabilir? Haha. Tırnak işareti. Vahşi hayvanlar 4 kategoriye ayrılıyor. Kategori 1 olgunlukta yer seviyesine, 2 gökyüzü seviyesine, 3 bulut seviyesine, 4 ise etki alanı seviyesine ulaşıyor. 12 temiz ve hızlı konuştu. Ve vahşi canavar Kirniu 4 kategoride, bir alanla, altın bir alanla doğdu. Kategori ne kadar yüksek olursa, o kadar güçlü bir soyu ve daha olağanüstü bir vücudu temsil eder. Bilmen gerekir. Bu kan nehri kristali etten ve kemikten yaşayan her canlı tarafından kullanılabilir. Sadece biz insanlar değil, vahşi hayvanlar da kristalleri emebilir. 12 gülümsedi. Luo Feng zihninde bir gök gürültüsü hissetti. Etten ve kandan yaşayan herhangi bir canlının kullanabileceği var mı? Haha. 97. Bilmiyor musun? 97. Kan tanrısı muhafızı 83 haykırdı. İnsanlarla karşılaştırıldığında vahşi hayvanların vücutları daha güçlü ve daha olağanüstü. Normalde biz insanlardan daha fazlasını absorbe edebilirler. Ölümsüz tapınağın deneyimine göre, metal türünde uzman olan canavarlar normalde kristalleri daha iyi emer ve daha fazla fayda sağlar. Kirniu, yüksek seviyeli bir canavar. Kategori 4. Aynı zamanda metallerde de uzman. Dolayısıyla her vahşi canavar Kirniu en az 3 kristali emebilir. Ve aralarındaki istisnai olanlar onu bile özümseyebilir. 83 bağırdı. Bu Lord Kirniu zaten 12 kristali emdi. Üstelik o zirvedeki bir sektör lordu. Dolayısıyla korkunç derecede güçlü. Luo Feng şaşkınlıkla orada durdu. Sessizlik. 97. Sorun nedir 97? Diğer 5'i bağırdı. Ah! Luo Feng uyandı ve haykırdı. Ben de şok oldum. Okuduğum kitaplara göre, siyah bir savaşçının ortaya çıkışının üzerinden sayısız yıl geçti. Zaten bir efsane haline geldi. Lord Kirniu'nun şimdiden 12 kan nehri kristalini emmiş olmasını beklemiyordum. İnsanlar ve hayvanlar farklıdır. Kıskanç olmanın bir anlamı yok. Neyse ki, kategori 4 canavarlar çok nadirdir. 5'i bağırdı. H-I-M-M. Doğru. Luo Feng de onu takip etti. Sonunda 5 kişi kaldı. Yıldız 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 yıldız. Onlar gittiklerinde, eğitim odasında sadece Luo Feng kalmıştı. Kapıyı kapattı ve kendinden geçmiş bir görünüm sergiledi. Tanrım, Tanrım, ben bir aptalım. Gerçekten bir aptalım. Aslında bunu hiç düşünmedim bile. Luo Feng'in bakışı saf bir coşku gibiydi. Yumrukları sımsıkı sıkıldı ve içinden delilik kükredi. Kan ve etten gelen her canlı, kristalleri emebilir. Kan ve et. Evet. Kan nehri kristali kan yoluyla emilir ve vücudun hücre yapısını değiştirir. İnsanlar kandan ve etten oluşan yaşam formlarıdır. Altın boynuzlu canavar da öyle. Luo Feng son derece heyecanlıydı. Kristalleri emmek insan vücudum için son derece yorucu. Peki ya altın boynuzlu canavar? Tırnak işareti. Daha önce vücudun seviyesi ne kadar yüksek olursa emiliminin o kadar kolay olacağını söylemişlerdi. Özellikle metal türlerine hakim olanlar. Tırnak işareti. Yine de, emilim açısından daha iyi faydalar elde etmek için kişinin neden metal türleri konusunda uzman olması gerektiğini bilmiyorum. Fakat, altın boynuzlu canavar, yani tüm evrendeki en zirve soyu, olgunlaştığında sektör lorduna ulaşıyor. 3 büyük doğal yetenekle doğar. Metal türleri konusunda uzmandır ve aynı zamanda evrenin altın yasalarının ayrıcalıklı bir çocuğudur. Luo Feng son derece heyecanlıydı. Altın boynuzlu canavarla karşılaştırıldığında o vahşi canavar Kirniu bir hiçtir.
Eğer o vahşi canavar Kirni 12 kan nehri kristalini emebilirse, altın boynuzlu canavarım ne kadarını emebilir? Haha. Tırnak işareti. Luo Feng içindeki coşkuyu bastıramadı. Altın boynuzlu canavarın aslında onun en güçlü kozu olduğu hissine kapılmıştı. Ve kan nehri kristallerini emmek. Zaten cesur ve güçlü olan altın boynuzlu canavara yeni bir değişiklik getirebilir. Bölüm 523, Altın boynuzlu canavarın değişimi. Saray seviye 3. Bronz zırh giyen Luo Feng hızla eğitim odasından çıktı ve sarayın girişinden çıktı. Büyük çukur mahallelerine. Luo Feng, dönen kırmızı öldürme aurasına baktı ve gökyüzüne doğru koştu. Su. Devasa çukur çok derindi. Luo Feng yukarı doğru uçmaya devam etti. 97. 97. Zihninde yankılanan iki ses onun durmasına ve havada süzülmesine neden oldu. Saraydaki Baku ve Kirniu dışında onu haberi bile olmadan tespit edebilmek için. Bunu yalnızca kan tanrısı muhafızlarının iki kaptanı yapabilirdi. Luo Feng etrafına baktı ve orada süzülerek saygılı bir şekilde cevap verdi. Kaptan, kaptan yardımcısı. 97. Antrenman yapmak için nereye gidiyorsun? Çevresinde kalın bir ses yankılandı. Kaptanlar, son 2 yıldır yukarıdaki dağ duvarı boyunca uzanan bir mağarada eğitim görüyorum. Luo Feng açıkladı. Bu yüzden oraya gitmeye hazırım. 97. Bu yüksek rakımlı bölge benim ve 2 numaranın yetki alanında. Ses devam etti. Aşağıda eğitim alırken daha güvende olacaksınız. Elbette. Lord kimsenin 100.000 kilometreden fazla uzaklaşmamasını emretti. Mağaralarınıza gidebilirsiniz ancak gözlemleyemeyiz ve güvenliğinizi garanti edemeyiz. Kan tanrısı muhafızlarının 2 kaptanı sektör lordlarıydı. İkisi taramak için dünya enerjilerini serbest bıraktılar. Eğitim sırasında doğal olarak gözetimlerini sürdürdüler ancak menzilleri sınırlıydı. Tehlike olduğu anda hemen aşağı ineceğim. Luo Feng saygıyla söyledi. Madem ısrar ediyorsun, o zaman devam et. Sağ. Luo Feng saygıyla eğildi ve hemen gökyüzüne doğru koştu. Devasa çukurun derinliklerinde, dağların yamacındaki düzensiz duvarlardan oluşan platformların arasında, uzun ve sağlam bronz zırhlı bir silut bağdaş kurmuş oturuyordu. Bu 97 son derece yetenekli ve Lord da onu destekliyor. Ancak, kan tanrısı muhafızı olmanın en önemli yanı sadakattir. 2 numara. Gördüğüm kadarıyla bu 97 henüz Lord'a tamamen teslim olmadı. 1 numara. 10.000 kilometre öteden başka bir platformda bir ses yankılandı. Dahilerin hepsi kendinden emin ve gururludur. Onu tamamen teslim olmaya ikna etmek kolay olmayacak. O da sadece efendinin zorlamasına boyun eğdi. Bakalım nasıl olacak? Lord bir süre eğitim görecek. Bu arada onu gözlemleyeceğiz. Eğer onun başka bir amacını bulursak onu öldürmek için çok geç olmayacak. Tırnak işareti. Haklısın. Yeterli delil bulursak onu öldüreceğiz. 10.000 kilometre uzaklıktaki 2 sektör lordu iletişim kurdu ve kararlar aldı. Her ne kadar kan tanrısı muhafızları grubu ona iyi davransa da sonuçta hala kan tanrısı Baki'ye en sadık kişilerdi. Sadakat ve güç hiç eksik olamaz. Ve Luo Feng açıkçası henüz muhafız grubunun, özellikle de özel ayrıcalıklara sahip olan 2 sektör lordunun takdirini almamıştı. Her zaman diğer gardiyanları gözetliyorlardı ve onları cezalandırma hakları vardı. Antik tanrı kalıntıları, devasa çukur mahalleleri, mağaranın içinden yeşil bir ışık geçti ve ardından yoğunlaştı. Bronz zırhlı Luo Feng'ti. Heyecanla taş sandalyeye oturdu.
Bu iletişim cihazının amacı beni takip etmektir. Luo Feng bilekliğine baktı. Eğer 100.000 kilometreden fazlasını bırakırsam ya da onu yok edersem, bu kan tanrısının dikkatini çeker. Ancak, hiçbir tehlike olmadığına, aksine faydaları olduğuna göre ayrılmama gerek yok. Bir kan tanrısı muhafızı olarak geçici olarak buraya sadık kalacağım. Luo Feng gülümsedi. Elini çevirdi. Avucunun içinde bir uzay halkası ve siyah bir taş belirdi. Bu siyah taş, Mosha'nın dönüşmüş bedeniydi. İçinde tutulan uzay halkası ve 15 kan nehri kristaliydi. Kırlangıç Höyüğü şehrinde 14 tane almıştı. Ölümsüz tapınağı öldüren deha ona bir tane daha vermişti ve Kirni ona 2 tane daha vermişti. Ve toprak bedeni zaten 2'yi emmişti. Dolayısıyla 15'i kalmıştı. Hadi başlayalım. Luo Feng içeriden mırıldandı. Şua. Siyah taş uzay halkasına dokundu ve hemen avucunun içinde kaybolup iç dünyasına girdi. İç dünya. Gökyüzü sonsuz altın sisiyle kaplanmıştı. Bu uçsuz bucaksız kıta tamamen altın rengindeydi ve sadece kenarları siyahtı ve bu sürekli dağ silsilesi en az 10 kilometre uzunluğundaydı. Şua. Siyah taş bu siyah dağ sırasının yanında belirdi ve ardından siyah kıyafetli bir Luo Feng'e dönüştü. Avucunda bir uzay yüzüğü vardı. 15 kristali tutan yüzük. Şu anda iç dünya, onun getirdiği yabancı eşyaları yok edebilir ve yok edemez. İçeri girmeye çalışan diğer canlıların hepsi yok olacaktı. İster bir yaşam formunu, ister bir materyali yutuyor olsun. Hepsi sindirilirdi. Eğer fazla yerse ve her şeyi sindiremezse, iç dünyası şişer ve patlar. 15 kan nehri kristali. Gizemli kristaller. Sadece etten kemikten yaşam formlarının onu emebilmesi çok yazık. Mosha Luo Feng uzay yüzüğünü tuttu. Mosha'nın kristalleri emememesi çok kötü. Gümbürtü. Yanındaki siyah dağ silsilesi aniden hareket etmeye başladı ve tamamen dik durdu. Bu, vücudu tek başına 60 kilometreye ulaşan bir canavardı. 4 toynak pençesine gelince, her biri kalındı. En kalın uyluk kısmı 6 kilometre kalınlığında. En ince kısmı ise 3 ila 4 kilometre kalınlığındaydı. Tıpkı 4 göksel sütun gibiydi. Tek başına herhangi bir pençe Himalaya dağlarından daha uzundu. Soğuk koyu altın rengi gözlerine gelince, her göz bebeği büyük bir göl gibiydi. Aşağıya bakan 2 koyu altın güneş gibiydi. Korkutucu. Kendime baktığımda bile altın boynuzlu canavarı korkunç buluyorum. Mosha Luo Feng altın boynuzlu canavara baktı ve mırıldandı. Evrende pek çok yaşam formu var. Her biri sayısız ırk ve klan bölümlerine ayrılabilir. Tüm yaşam formları arasında altın boynuzlu canavar her şeyden üstündür. Sadece fiziksel yapısı bile korkunç bir güce sahip. Bu saf kaba kuvvet, 2 ila 3 seviye üzerindeki insan savaşçıları kolaylıkla öldürebilir. Ayrıca doğal yetenekleri, tırnak işareti, şu anda aynı zamanda dünya tanrılarını da eğitiyor. Mosha bedenim altın boynuzlu canavarla karşılaşsa bile o da kaçmak zorunda kalacak. Mosha Luo Feng mırıldandı. Altın boynuzlu canavarla karşılaştırıldığında belki de Mosha klanının vücudu suikast konusunda daha iyiydi. Ancak, tek kafa karşı karşıya geldiğimizde, çok daha zayıftı. Altın boynuzlu canavar, doğal yetenekleriyle doğal olarak cesurdu. Bu da onu kıyaslanamayacak kadar güçlü kılıyordu. Uzun siyah dağ benzeri canavar başını kaldırdı ve uludu. Uluma yeri ve gökyüzünü salladı. Ardından sağ pençesini uzattı ve Mosha Luo Feng bir kan nehri kristali alıp üzerine yerleştirdi.
Altın boynuzlu canavarın iki güneş benzeri gözü pençesindeki kristale baktı ve ardından pençesi açılıp yakalandı. Pençeye benzeyen keskin bıçak avucunu kesti ve siyah pulları ve deriyi kesti. Taze kan sızdı. Altın boynuzlu canavar, kristali kontrol etmek için ruh enerjisini dikkatli bir şekilde kullandı. Kristal yaranın üzerine nazikçe yerleştirildi. Yara en az 10 metre uzunluğundaydı. Kristal doğrudan içeri düştü ve biçimsiz bir enerji, altın boynuzlu yaratığın vücuduna hızla aktı. Gürültü, öldürmek, öldürmek, öldürme niyeti vücuduna hücum etti. Altın boynuzlu canavarın iradesi Luo Feng'in iradesiydi. Yoğunlaşmış ve katıydı. Tıpkı bir bıçak gibi. Bu küçük öldürme aurası hiçbir şey yapmadı bile. Çiçi. Kristalden kırmızı enerji iplikleri döküldü ve altın boynuzlu yaratığın kemiklerinin ve kaslarının derinlerine doğru hızla kesilen yarayı takip etti. Bir anda sağ pençesinde özel bir değişiklik oluşmaya başladı. Oradaki pullar ve pençeler değişmeye başladı. Kemikler ve kaslar da değişmeye başladı. Her şey çok tanıdıktı. Bir anda bitti. 1. Kristalin emilimi başarılı oldu. Neler oluyor? Bu nasıl olabilir? Ruh enerjisini kullanarak altın boynuzlu canavarın her parçasını taradı. Çok şaşırmıştı. Nasıl? Nasıl sadece bu sağ pençe değişti? Tırnak işareti. Altın boynuzlu canavar başını indirdi ve altın gözleri dikkatle sağ pençesini inceledi. Henüz bir kristali emmişti. Ancak bu onun insan vücudunun kristali emmesinden tamamen farklıydı. Her ne kadar kan nehri kristali içinde gizemli bir enerji barındırsa da, bu enerji yalnızca sağ pençesinde özel bir değişiklik yarattı. Canavarın geri kalanına gelince, gövdesi ve gövdesi, kanatları, diğer üç pençesi, kuyruğu, başı gibi, hiçbir değişiklik olmadı. Lanet olsun. Olamaz mı? Bana söyleme. Tırnak işareti. Altın boynuzlu canavarın yanında duran Mosha Luofeng, altın boynuzlu canavar gibi devasa dağa baktı. Hemen gözleri parladı. Vücudu çok büyük olduğu için mi? Bir adamın yıkanmasına bir kova su yeter. Ancak altın boynuzlu canavarın duş alması için bir nehrin tamamı gerekir. Sanırım bu teori. Altın boynuzlu canavarın vücudu çok büyük. Kemikleri, kasları, hücreleri vesaire, çok fazla. Her şeyin değişebilmesi için ihtiyaç duyulan kan nehri kristali enerjisi miktarının çok daha fazla olması gerekir. Dolayısıyla, bir kan nehri kristali yalnızca bu sağ pençeyi kaplayabilir. Dirseğe bile ulaşılamadı. Luo Feng bunu tahmin etmişti. Gümbürtü. Altın boynuzlu canavar sağ pençesini salladı. İçeriden kan nehri enerjisini tetikledi. Yüzeyde basit kan kırmızısı bir gravür belirdi. Evrenin enerjisi üzerindeki kontrolü daha net ve temizdi. Gökyüzünü parçalayarak yerde 10 kilometre uzunluğunda bir kesik oluşmasına neden oldu. Gerçekten daha kolay. Bu tek pençenin içinde gücü %20-30 arttı. Madem öyle, diğer kristalleri diğer pençelere koyarsam eminim ki diğer pençeler ve kuyruk ancak %20-30 oranında yükselecektir. Madem öyle, neden güçlüyü daha güçlü yapmıyoruz? Luo Feng hemen karar verdi. 2. Kristalle devam edeceğim. Güçlü olanı daha güçlü yap. Gücünün daha da olağanüstü olmasına izin verin. Siyah giysili Luo Feng, canavarın sağ avucuna başka bir kristal yerleştirdi. Altın boynuzlu canavarın kıyaslanamayacak kadar büyük altın gözleri Pam'a baktı ve ardından pulları arasından başka bir yara kesti. Pullar parçalandı. Taze kan dışarı sızdı ve bir kez daha kan nehri kristaline dokundu.
Her şey Luo Feng'in tahmin ettiği gibiydi. Öldürme niyetinin hücumuna karşı savunma yaptıktan sonra gizemli enerjinin kan iplikleri sağ pençesine girdi. Anında kemikler, kaslar ve pullar derinlerden değişmeye başladı. Değişim aralığı 1. Kristalle tamamen aynıydı. Sadece sağ pençe, dirseğe bile ulaşmıyor. Her şey bittiğinde, altın boynuzlu canavar bir kez daha sağ pençesini sallayarak gizemli enerjiyi tetikledi. Bu sağ pençenin gücü emilim öncesine göre yaklaşık %50 arttı. Bu, insan vücudunun kristalleri emişiyle tamamen aynı. Tek fark, kristalin tüm insan vücudunu tamamen sarmasıdır. Altın boynuzlu canavara gelince, o sadece sağ pençeyi değiştirdi. Devam etmek. Üçüne doğru. 3 kristalin emilmesi kişinin kan savaşçısı unvanını kazanmasına olanak tanır. Özel bir şey olmalı. Luo Feng bekliyordu. Bölüm 524, Değişim. Bölüm 525, Av Planı. Büyük Çukur Mahallesi. Bronz zırh giymiş Luo Feng taş sandalyeye oturdu ve düşündü. Niu'da kan nehri kristalleri var. İstediğim kadarını alabilsem de normal savaşçılar ancak bu kadarını özümseyebilir. Dolayısıyla elindeki kristal sayısının mutlaka bir sınırı var ve korkarım ki ondan en fazla 1 ila 2 tane daha alabilirim. Luo Feng başını salladı. Bu kesinlikle yeterli değil. O zaman, gözlerini kısarak baktı. Tek bir yol var. Su. Bulut seviyelerine doğru bir bulanıklık hızla ilerledi ve doğrudan 18 seviyeye doğru ilerledi. Bu Moşa Luo Feng'ti ve yanında gümüş beyaz bir piramit belirdi. Kabin kapısını takip ederek gemiye girdi. Kontrol odası. Luo Feng, ne yapıyorsun? Babata'nın sesi kontrol odasında yankılandı. Neden Moşa klanının adamlarını kullanıyorsunuz? Siyah zırhlı bir Moşa Luo Feng geniş rahat kanepede oturuyordu ve yüzünde bir gülümseme vardı. Babata, endişelenme. Kristaller için Moşa'yı kullanıyorum. Altın boynuzlu canavarın ve kristallerin hikayesini hızla tekrarladı ve ona tüm bunların amacını da anlattı. Yani tek başına 15'i özümsemek yeterli değil mi? Tek başına onu özümsemek bu kadar muhteşem. Peki devam etseydin ne olurdu? Babata son derece heyecanlıydı. Moşa Luo Feng başını salladı. Bu yüzden seni, bulut temas asmasını ve yaşam çekirdeği de dahil olmak üzere tüm önemli hazineleri Moşa bedenine yerleştireceğim. Bu bedenin içine. Şu anda o devasa çukurda geriye kalan tek şey benim dünyasal insan vücudum. Bir trajediyle karşılaşıp ölse bile hiçbir şey değildir. Çekirdek hasar görmediği sürece, 3 ceset yok edildikten sonra bile yeniden oluşturulabiliyordu. Çekirdeği Moşa'nın bedeninde bırakarak yaptığınız şey mantıklı. Hayatta kalma açısından. Moşa'nın bu otomat gemisiyle cesedi gerçekten çok daha güvenli. Babata, şimdi ne yapmaya hazırlanıyorsun? Diye itiraf etti. Avlamak. Moşa Luo Feng bir gülümseme ortaya koydu. Kan Nehri kıtası sonsuzdur. Birçok farklı dünya vardır ve her biri sektör lordları tarafından kontrol edilir. Ve buradaki dünya şehirlerinin sayısı 10 milyonlara ulaşıyor. Sektör lordlarının sayısının da bu kadar olması gerekir. Alan lordlarının sayısına gelince, bu sektör lordlarının sayısının 100 katı. Hatta daha da şok edici. Kan Nehri kıtası güçlülerden yanadır ve içindeki tüm bu dünyaların hepsi birbiriyle yarışmaktadır. Her gün çok sayıda insan ölüyor. Her yıl birçok alan lordu ölüyor. Yapmam gereken şey gizlice birkaç alan lordunu avlamak. Ben de çok fazla öldürmeyeceğim.
Bu kıtada 10 milyonlarca dünya olduğundan ve her dünyada binlerce yer kontrol edildiğinden. Her birine bir alan lordu öldürmem gerekiyor. Tüm kıtada 10 bine yakın alan lordunu avlamak bile hiçbir şey ifade etmez. Mosha Luo Feng'in gözleri heyecanla parladı. Bir alan lordundan ortalama olarak bir kristal alabilirim. Bu şekilde 10 bine yakın kan nehri kristaline ulaşabilirim. Tırnak işareti. Bunun mümkün olduğuna inanıyorum. Tırnak işareti. Bu 10 bine yakın kristal yeterli olacaktır. Mosha Luo Feng yavaşça dedi. Haha, kötü. 10 bine yakın mı? Haha, yap o zaman. Bu çok heyecan verici. Acele edin ve gidin. Evreninizin en güçlü suikast klan gücünü kullanın. Babata da Luo Feng'in açıklamasının heyecanından etkilenmişti. Avlamak. Tüm Blood River kıtasındaki sayısız dünya onun hedefiyken. Gizlice avlanıyor. Tespit edilemiyor. Hadi gidelim. Mosha Luo Feng emretti. Su. Otomat gemisi bir göktaşına benziyordu ve dünyanın dışındaki uzayda hızla uçuyordu. Kan Nehri kıtası. Tianyu şehri. Antik tanrı kalıntılarının kenarlarından 1 milyar km'den daha uzakta bulunan antik bir şehirdi. Tianyu şehir liderinin konağı. Girişin dışındaki yürüyüş yolu. Kendi bölgemde bana meydan okumaya cesaretin var mı? Ölümü arıyorsunuz. Şimdi pişman olsan bile artık çok geç. Zırh giymiş. Soğuk gözlü. Yeşil tenli adam. 10 metre uzunluğundaki çekirge hayvanının üzerinde oturuyordu. Aşağı baktı ve emretti. Emiri ver. Moji ailesinin liderini buraya getir. Şehir lideri. O küçük Moji serserisi çok kibirli. Sizinle çekişmeye devam ediyor lordum. Ölmeli. Ancak Moji ailesi çok büyük. Bu nedenle gururlu bir öğrenciye sahip olmamak zor. Buna gerek yok. Yanında zırhlı, bulut seviyesinde bir general saygıyla konuştu. Baba, bir bulanıklık doğrudan generalin üzerine çarptı ve onu arkadaki büyük bir otel binasına çarptı. Tüm binanın patlamasına ve molozların çok uzaklara uçmasına ve yoldan geçenlerin kafalarına çarpmasına neden oldu. Bazıları olay yerinde öldürüldü. Bir anda sokaklarda kaos oluştu. Su. Yıkılan binanın içinden bir silüet uçtu. Kan tüküren soluk yüzlü generaldi. Saygıyla diz çöktü. Şehir lideri. Yanılıyorum. Hatamı biliyorum. Hatırlamak. Tianyu bölgesi benim bölgemdir. Adamın soğuk bakışları aşağıya doğru kaydı. Kim ölmeli dersem ölmeli. Eğer beni bir daha sorgulamaya cesaret edersen. Bu sadece bu kırbaç olmayacak. Anlaşıldı. Anlaşıldı. General son derece korkmuştu. Git ve tüm Moji ailesini yok et. Birini suçlaması gerekiyorsa o serseri suçlayabilir. Bugün ruh halim iyiydi ama o küçük serseri yüzünden tamamen mahvolmuştu. Önce kendine bakmalı. O kadar önemsiz bir şey ki. Yine de beni kışkırtmaya cüret ediyor. Onların tüm ailesini yok edeceğim. Küçük bir böceği öldürmek kadar basit. Adam, şehir liderinin malikanesine girmeden önce altındaki gruba emir vererek çekirgesinin üzerine oturdu. Ve o general daha yeni ayağa kalkmıştı. Genel, gerisi ona baktı. Neye bakıyorsun? Acele et ve orduyu topla. Moji ailesini yerle bir edeceğiz. General bağırdı. Evet. Bu Tianyu şehrindeki Moji ailesi en azından ilk 10 aile arasında yer alıyor. Sırf o küçük serserinin şehir liderini kızdırması yüzünden işleri bitti. Ne yazık. Mo Chong genci şehir liderini nasıl kızdırdı? Bilmiyorum. Şehir liderinin normal bir insan gibi giyindiğini ve Batı Jiuya Kulesi'ne 2 muhafız getirdiğini duydum. Onunla Usta Mo Chong arasında ne olduğunu bilmiyorum. Sadece çatıştılar. Ve genç efendi her zaman kibirli olmuştur.
Bugün şehir lideriyle tanışması onun için kötü bir şanstı. Onun emriyle tüm Moji ailesi sona erdi. Yazık, yazık. Kıçıma yazık. Şehir lideri iyi bir insan değil. Şu Mo Chong da bir piç. Daha fazlasının ölmesi daha iyi. Uzakta toplanmış büyük bir grup insan tartışıyordu. Aralarında gündelik siyah uzun bir elbise giyen Luo Feng ayağa kalktı ve dinledi. Gülümseyerek mırıldandı. Burada, Tianyu şehrinde bu kadar güzel bir gösteri görmeyi beklemiyordum. Şehir lideri mi? Bu vahşet. Umarım senden daha fazla kristal alırım. Siyah giysili Luo Feng, şehir liderinin malikanesini işgal ederek kalabalığın arasında iz bırakmadan ortadan kayboldu. Şehir liderinin konağının içindeki burası 7 katlı lüks bir saraydı. 10 metrelik kocaman bir yatakta soğuk görünüşlü bir adam yatıyordu. Alınlarında pul olan iki güzel pullu kadın ona masaj yapıyordu. Daha hafif, daha hafif, doğru, böyle. Adam gözleri kapalı emir veriyordu. Şehir lideri, kız kardeşim ve ben renkli giysiler pavyonunda bir parça kıyafet gördük. Ne görüyorsan onu al. Sadece al. Miktar ne olursa olsun malikanenin yönetimiyle anlaşın. Soğuk gözlü adam kayıtsızca söyledi. Şehir liderine teşekkür ederim. İki genç bayan heyecanla konuştu. Ancak adamın dudakları bir gülümsemeyle kıvrıldı. Böyle bir güce sahip olmak. İnsanların hayatları üzerinde böylesine bir kontrole sahip olmak. Sayısız insanı onun önünde yalvartmak hissi. Bu gerçekten çok harika bir duyguydu. Sırf dünya şehri lideri olmak için çok sıkı antrenman yapan son sınıf arkadaşım kesinlikle aptaldı. Hatta buna gerek var mı? Bunu yaşıyorum. Haha. Şehrin dünya lideri mi? Oraya ulaşmak bu kadar kolay mı? Tırnak işareti. Hayat. Bu şekilde olmalı. Puçi. 3 adet kan renginde parıltı. Soğuk gözlü adam şokla baktı. Lüks. Devasa yatağının yanında siyah giysili bir adam duruyordu. Elinde bir bıçak vardı ve ona soğuk bir şekilde bakıyordu. Ben öldüm mü? Bu nasıl? Nasıl? Adam hayatının özünün içeride parçalandığını hissetti. Şok olmasına rağmen hala bakıyordu. Aynı anda bilinci de dağılmıştı. Müsriflik hayatı sona ermişti. Ne kadar çürümüş. Siyah giysili Luo Feng yatağın yanında duruyordu. 3 çıplak bedene bakıyordu. Gözleri soğuktu. Böylesine berbat bir hayat sürmek ve bir alan lordu olmayı başarmak. Bu tamamen şans eseri. Yoksa geçmişi yüzünden mi demeliyim? Arka plan ne kadar büyük olursa o kadar hoşuma gider. Ne kadar büyük olursa, potansiyel olarak o kadar fazla kristale sahip olabilirler. Uzay yüzüğünü hızla o şehir liderinden aldı. 2 kristal mi? Luo Feng gülümsedi. Fena değil. İyi bir başlangıç. Daha sonra elini salladı ve devasa yatakla dahil olmak üzere 3 cesedin tümü uzay halkasında tutuldu. Tüm delilleri yok etmeye hazırdı. Siyah giysili Luo Feng bir serap gibiydi. Malikaneyi hemen terk etti ve doğrudan 18 bulut seviyesine doğru gökyüzüne doğru koştu. Daha sonra Blood River kıtasının üzerindeki uzayda uçan otomat gemisine bindi. Bir kişiyi öldürün ve hemen yerini değiştirin. Kesinlikle dikkatliydi. Dünyanın her iki tarafı arasındaki rekabet ve öldürme nedeniyle savaşlar sıklıkla patlak verdi. Ve bu karmaşık durumlarda, bir alan lordunun ara sıra ölmesi normal bir şeydi. Ve bazen alan lordları öldürüldüğünde, astlarının haberi bile olmuyor. Eğitim almak için bir yere gitmiş olabileceklerini düşünüyorlar. Uzayda, sarayın bir yan odasında, tüm Kan Nehri kıtasının gözetiminden sorumlu olan kişi. Majesteleri Luo Feng ne yapıyor?
Neden sürekli o robot gemide? Her yere uçuyor. Bir süreliğine girip tekrar çıkıyorum. Bu nasıl bir süre? Normalde her biri birkaç gün olur. Ancak bu frekans çok yüksek. Ne yapıyor? Gözetlemeden sorumlu sektör lordları grubunun hepsi meraklıydı çünkü Luo Feng'in ne yaptığını tam olarak anlamıyorlar. Mosha Luo Feng, antik tanrı kalıntılarının devasa çukurlarında avlanırken, Luo Feng bronz zırh giymiş. Gözleri kapalı orada oturuyordu. Bu hız oldukça hızlı. Ortalama olarak her gün bir kristal alıyorum. Şu ana kadarki avlanma planı zaten 6 ay sürdü. Dün geceki nakliyeyi de hesaba katarsak, bu 98 kristal olmalı. Luo Feng gülümsedi ve gözlerini açtı. Hımm. 2 tane daha. Bu da 100 eder. 3. Kristal. Avuç içinde. Sağ pençenin pulları üzerinde yatıyordu. Başka bir pençenin hızlı bir darbesiyle pullar yarıldı ve dışarı taze kan sızdı. Bir kez daha emilim başladı. Altın boynuzlu canavarın kocaman kafası sağ pençesine bakıyordu. Gözlemlerken sağ pençesinde çok büyük acı verici bir değişiklik oluşmaya başladı. Altın boynuzlu canavarın özel kontrol yetenekleri sayesinde vücudundaki ağrı alanını tamamen kontrol edip sınırlayabiliyordu. Bu sırada 3. Kristal tamamen yok olmuştu ve sağ pençe tarafından emiliyordu. Tetiklemek. Altın boynuzlu canavar içeriden gelen gizemli enerjiyi tetikledi ve anında terazinin üzerinde kan kırmızısı bir gravür belirdi. 1. Kristali emdikten sonra bu gravür çok basit ve küçüktü. 2'den sonra daha karmaşık hale geldi. Hatta boyutu 2 katına çıktı. 3. sonraki bu noktada, gravürler çok daha karmaşık hale gelmişti. Sanki tam anlamıyla mükemmel bir vücut oluşturuyormuş gibiydiler. Gürültü. Sağ pençesini salladı ve evrenin altın köken yasası enerjilerini tetikledi. Biçimsiz bir dalga tek bir darbeyle havayı salladı. Korkunç bir şok dalgası ilerideki dağ sıralarını anında patlattı ve büyük miktarda metal etrafa saçıldı. Öncekiyle karşılaştırıldığında güç tamamen 2 katına çıktı. Evren yasalarıyla birleşme düzeyi de 2 katına çıktı. Altın boynuzlu canavar başını kaldırıp ulumaktan kendini alamadı. Mosha Luo Feng yüksek bir kavrama yeteneğine sahipti. Gücünü serbest bıraktığında son derece güçlüydü. Ancak altın boynuzlu canavarın böyle bir yeteneği yoktu. Saldırısı temel olarak doğal yetenekleri ve vücudunun yanı sıra dünya tanrıları ve benzeri nedeniyle güçlüydü ve hukuk anlayışında yeterliliğe sahip olmasına rağmen savaşta köken kanun gücünün tam potansiyelini ortaya çıkaramadı. Ama şimdi, altın ve diğer kanunlara dair kavrayışı 2 katına çıktığından, savaş güçleri bile 2 katına çıkmıştı. Mosha klanının 10 katlık kavrama yeteneğiyle karşılaştırıldığında bu hiçbir şey değil. Ama yine de çok etkileyici. Anlama 2 katına çıktı ve güç de 2 katına çıktı. Luo Feng heyecanlıydı. 3 kristali emmek kişinin kan savaşçısı olacağı anlamına geliyordu. Bir kan savaşçısı, savaş sırasında normal anlayıştan 2 kat daha fazla güce ve 2 kat daha fazla güce sahipti. 4. ile devam edeceğim. Kan Nehri kristalinin yetenekleri fazlasıyla muhteşemdi. Hem kavrayışı hem de gücü artırıyordu. Her biri tek başına fazla bir artış sağlamasa da, ne kadar toplanırsa toplansın, yine de oldukça etkileyiciydi. Mosha klanının ve evrendeki diğer özel ırkların hepsinin özel yeteneklere sahip ırklar olduğunu bilmek gerekiyordu. Altın boynuzlu canavar kaba kuvvete güveniyordu. Mosha klanının adamı suikastta ustaydı. Ve kan nehri kristali, kişinin tüm kanunlara ilişkin kavrayışını geliştirebilir.
Onlara sudaki balık hissi verebilir. Bu kan nehri kristallerinin nasıl üretildiğini gerçekten bilmiyorum. Altın boynuzlu canavar 4. Kristali emmeye devam etti. Aynı şekilde sağ pençesinde de vardı ve bu sefer sağ pençe gizemli enerjiyi tetiklerken, kan kırmızısı oyma daha da büyüdü. Ancak bu sefer anlayış ve güçteki genel büyüme çok az görünüyor. Artışın kendisi önceki 3'ten çok açık değildi. 5'e doğru. 5 inciden sonra gizemli enerjiyi tetiklediği andan itibaren gravür giderek daha karmaşık hale geldi. Evrenin köken yasalarıyla birleşmesi ve serbest bırakılması da bir seviye yükseldi. 6 NCI 7. 8. Neyse ki elimde yeterince kan nehri kristali var. Ölümsüz tapınak elçisi bana 10 verdi. Aksi takdirde altın boynuzlu canavarın onu özümsemesi mümkün olmazdı. Siyah giysili Luo Feng kenarda durdu ve 10. Kristalini emmeye başlayan kıyaslanamayacak kadar büyük olan altın boynuzlu canavara baktı. Eğer bir insan olsaydı, 10 uncuyu absorbe etmesi onu siyah bir savaşçı yapardı. Kan Nehri kıtasındaki siyah savaşçı. Kristalleri emen insanlığın zirvesine ait bir efsaneydi. 10 uncu kristali emdikten sonra altın boynuzlu canavara ne olacağını kim bilebilir? Hadi başlayalım. Altın boynuzlu canavar keskin pençesini kullanarak sağ avucunu keserek pulları kesti. 10. Güzel kan nehri kristali avucuna düştü ve canavar anında ruh enerjisini kullanarak onu kontrol ederek avucuna indi. Temas ettikçe emilim başladı ve daha da çılgın bir öldürme niyeti ortaya çıktı. Bu 10. Kristalden gelen öldürme niyeti saldırısı hala çok normal. Beni etkileyemez. Girdapın çekirdeğiyle karşılaştırıldığında sönük kalıyor. Kemiklerdeki ve kaslardaki değişiklikler zaten çok acı verici bir aşamaya geldi. Ancak yine de buna katlanabilirim. Ah! Tırnak işareti. Altın boynuzlu canavar kıyaslanamayacak derecede acı veren bir uluma sesi çıkardı. Ulu, ulu. Gökleri sarstı. Lanet etmek. Acı. Siyah giysili Luo Feng'in tek dizinin üzerine çökmesine neden oldu ve Luo Feng'in devasa çukurdaki toprak bedeni de yere yapıştı. Acı alnından sürekli ter akmasına neden oluyordu ama yine de dişlerini sertçe gıcırdatıyordu. Çok acı verici. Bu sadece, tırnak işareti. Sağ pençeden gelen acı doğrudan ruhunu etkiledi. 3 bedenin hepsi tek bir ruhu paylaşıyordu. Altın boynuzlu canavar acı içinde olurken, Mosha'nın bedeni ve toprak bedeni de aşırı acı çekiyordu. Bu acı, fiziksel düzeyin çok ötesine geçmişti. Hatta ruhun iradesinin onu kontrol edemeyeceği noktaya kadar. Ruhun derinliklerine girdi. Ulu, ağlama, altın boynuzlu canavar. Acının ilk ve doğrudan noktası olarak en güçlü acıya katlanmak zorundaydı. Metal kıtanın semalarına çılgınca uçarken vücudunu kontrol edemiyordu. Etrafa çarpıyordu. Büyük miktarlarda altın dağlar onlara çarptığında ufalanıyordu. Zeminde 10 kilometre derinliğinde devasa kraterler vardı. Altın boynuzlu canavar dayanılmaz bir acı içindeyken sağ pençe soluk altın rengine dönüşmüştü. Pullar görünüşte incelmiş. Pençenin uçları da soluk altın rengine dönmüştü. Sanki o pençe benzeri bıçakların uçlarında sayısız küçük gravür varmış gibi. Pullar siyaha döndü ve pençeler orijinal durumuna döndü. Ağrı yavaş yavaş dağıldı. Siyah giysili Luo Feng ayağa kalktı. Büyük çukur alanında bulunan Luo Feng de rahat bir nefes aldı. Altın boynuzlu canavar kıpırdamadan önce bir süre yerde durdu. 10 uncu kristali emmenin özel olacağını daha önce biliyordum. Ancak acının bu kadar olacağını beklemiyordum.
Luo Feng'in dili tutulmuştu. Bilinci zayıf olan insanların, sırf acı yüzünden, ruhları çoktan parçalanıp ölmüş olurdu. Ulu, altın boynuzlu canavar gürledi ve ayağa kalktı. Göksel sütununu sağ uzuv gibi sallayarak aynı anda içindeki gizemli enerjiyi tetikledi. Tetiklendiğinde, sağ pençelerinin yüzey pulları büyük bir değişime uğradı. Pullar, kemikler, kaslar, pençeler ve onun en içteki özü de hızla değişiyordu. Bu, özünde meydana gelen bir değişimdi. Böyle bir değişim dışarıdan bile belliydi. Sağdaki pençe pulları daha inceydi ve soluk altın rengindeydi. Kasların kalınlığı 2 katına çıkmış gibiydi. İçindeki damarlar soluk altın rengine dönmüştü ve pençenin ucu da, pençeye benzer. Soluk altın rengi bir bıçağa dönüşmüştü. Çıplak gözle görülmesi imkansız olan sayısız gravür varmış gibi görünüyordu. Eşzamanlı, sağ pençenin tamamı kıyaslanamayacak kadar karmaşık ve mükemmel bir kan kırmızısı gravüre sahipti. Tam bir vücut oluşturmuştu. Bu, siyah giysili Luo Feng ve toprak bedeni tamamen şok olmuştu. Altın boynuzlu canavar sağ pençesine baktı. İçinden geçen inanılmaz gücü açıkça gördü ve şiddetle salladı. Köken yasalarının anlaşılması ve serbest bırakılması, herhangi bir kristalin emilmesinden önceki 3 kattır. Luo Feng'in bilinci sağ pençelerin büyük değişimini açıkça hissedebiliyordu. Bu hala hesaplamalarım dahilindeydi. Ancak şu anda sağ pençenin kendisi. Aslında özünde bir değişiklik oldu. Normal karbon atomlarından oluşmuştur. Demir cevheri de karbon atomlarından oluşmuştur. Onun özündeki bir değişiklik, fiziksel görünümü ve gücü de değişimden geçer. Ve 10. kristali emdikten sonra, bu gizemli enerji vücudun kendisini değiştiriyor gibi görünüyordu. Özel bir etki aşıladı ve aslında doğrudan sağ pençenin özünü değiştirdi. Sadece iç kısmı değil, dışarıdaki pullar da soluk altın rengine dönüştürüldü. Ne gücü! Bu sağ pençenin gücü, önceki tüm vücudunun gücüyle eşleşebilir. Altın boynuzlu canavar sağ pençesini yavaşça salladı ve her seferinde şok dalgaları yarattı. Vücudu ne kadar büyüktü. Gücü çoğunlukla devasa boyutundan ve neredeyse tüm vücut kadar uzun olan kuyruğunun yanı sıra, devasa kanatlarından ve 4 pençesinden kaynaklanıyordu. Ve şu anda sadece sağ pençenin gücü bile tüm vücuduyla kıyaslanabilir durumdaydı. Bu nasıl bir fikirdi? Doğal yetenek gücü. Gücümü 2'ye katlıyor. Ve sağ pençe artık tüm vücudun gücüne sahip. Eğer tek bir darbeyle tüm gücü tamamen kontrol edebilirsem, bu, önceki tüm vücut gücünün 2 katı olmaz mıydı? Tırnak işareti. Sağ pençedeki güç açısından değişim. Doğal yetenek güçlenmesine benziyor. Luo Feng şok olmuştu. Kan nehri kristali. Tuhaf ve dehşet verici kristal. Canavarı sadece evrenin köken kanunları açısından değiştirmiyor. Aynı zamanda vücudunun içindeki özü de değiştiriyordu. Aslında ilk emilim sırasında Luo Feng, kristalin kendisinin vücudun özünü değiştirebildiğini, kişiyi anında bir canavar adama, pullu adama ve benzeri, dönüştürebildiğini hissetti. Ancak bu yalnızca emilim süreci sırasında oldu. Bittiği an her şey normale dönecekti. Her ne kadar Luo Feng her zaman kristalin başka yeteneklere sahip olduğundan şüphelenmiş olsa da, ancak henüz onları keşfetmemişti. 3 kristali emdikten sonra onu keşfetmemişti. 10 kristali emdikten sonra ancak o zaman bunun korkunç bir yeteneği olduğunu fark etti. Altın boynuzlu canavarın sağ pençesinin
Tam vücut gücüyle karşılaştırılabilmesi için en az 10 kat güçlendirilmesi gerekiyor. Luo Feng şok olmuştu. Blood River dünyasının bu misyonu gerçekten de doğru seçimdi. 10 adet kan nehri kristali emiliyor. Altın boynuzlu canavarın en usta vücut gücü 2 katına çıkmıştı. Hukuk anlayışı ve kanunu serbest bırakmaya gelince, bunlar eskisine göre 3 kat arttı. Tüm gücü, gerçekten de oldukça fazla sıçramıştı. Emilmeye devam et. Tırnak işareti. Ki Ni 12 kristali emebilse bile, benim altın boynuzlu canavarım daha fazlasını alabilmeli. Luo Feng son derece heyecanlıydı. Altın boynuzlu canavar başını kaldırdı ve heyecanlı bir kükreme çıkararak bir kez daha başka bir kristali emmeye başladı. 11. Acı gerçekten güçlüydü. Ancak açıkça uncunun emiliminden daha zayıftı. Önceki kadar dayanılmaz değildi. 11. İnciyi başarılı bir şekilde özümsedikten sonra, gerçekten de kanun anlayışı ve serbest bırakılması arttı. 12. 13. 14. 15. Ah! Artık yok. Artık yok. Kristalim kalmadı. Hepsi emildi. Daha fazla kristale ihtiyacım var. Tırnak işareti. Daha fazlasına ihtiyacım var. Ne kadar çok olursa o kadar neşeli. Altın boynuzlu canavar başını kaldırdı ve uludu. Siyah giysili Luo Feng de yumruklarını sıktı ve dışarıda devasa çukur alanlarındaki Luo Feng kaşlarını çattı. Kan nehri kristalleri. Ona büyük miktarda ihtiyacım var. Ama onları nereden alacağım? Tırnak işareti.